Herkese selamlar. Bugün salat konusunu size anlatmaya çalışacağım. Yani bu konu gerçekten önemli bir konu ve Kur'an'daki anlamı çarpıtılmış kavramlardan bir tanesi. Daha önce size Beyt, Hac, Umre, Savm e, kelimelerini anlatmıştık. Abdest denen 5. sure 6. ayeti anlatmıştık. Secde, rükû, mescit, yani bütün bu kelimeler, e, kavramlar çarpıtılmış durumda. Salat da bunlardan bir tanesi ve tümüyle anlam kaymasına uğramış bir kavram Kur'an'da. Kur'an'a göre salat nedir? Bu konuyu anlatacağız. Kur'an'a göre salat ne iyi anlatmadan önce tabii ki şu anda salat nasıl anlaşılıyor ona bakmamız lazım. Salat gelenekçilerin tarifiyle namaz olarak anlaşılıyor. Namaz biliyorsunuz ki Kur'an'da olmayan bir kelime. Farsça bir kelime ya Arapça bir kelime değil. Türkçe de değil yani sonuçta. Demek ki başka bir yerden transfer edilmiş bir kelime. Kur'an'da olmayan bir kelime salat Arapça bir kelimenin karşılığıdır deniyor bize gelenekçiler tarafından. Ee, Bu tabii ki oldukça düşündürücü. Çünkü namaz denen şey belli bir tarifi olan bir şey. Yani bu tarifi de nerede buluyoruz? İşte biz küçükken işte namaz hocası işte diye bir el kitabı vardı. Orada anlatıyordu. Ya da camiye gidersin millet nasıl yapıyorsa öyle yapıyorsun. O şekilde öğreniyorsun namazı. Yani belli bir tarifi olan işte niyet ediyorsun. Ondan sonra elini bağlıyorsun. Fatiha okuyorsun vesaire. Başka bir sure okuyorsun. Ondan sonra rükûya eğiliyorsun. Ondan sonra secdeye eğiliyorsun. Secdede bir şeyler söylüyorsun. Rükûde başka bir şeyler söylüyorsun. Sonra kalkıyorsun, bunu tekrar ediyorsun vesaire. Yani bu şekilde devam eden bir eylem, fiziksel bir eylem. Ve işte bu ayakta durup niyetten secdeye kalan olan kısmına rekat deniyor. Ondan sonra bunu tekrar edince 2 rekat oluyor vesaire. Ve bu şekilde günde 5 kere e, kılınan, hatta Ramazan aylarında bir de teravih olarak da kılınan, ne bileyim cuma namazı, cenaze namazı vesaire gibi ekstraları da olan bir eylem olarak tarif ediliyor. Hepiniz bunu zaten biliyorsunuz. Ama Kur'an'a baktığınız zaman yani namaz diye bir kelime geçmiyor. Üstelik namazın tarifi de geçmiyor. Yani namaz şöyle kılınır diye bir tarifi yok. E, Namaz kelimesi olmadığı gibi. Namazın zamanları da geçmiyor. Ama işte namazın zamanları olduğunu söyleyen, iddia edenler var. Onlara bakacağız zaten o ayetlere. Ve namazın e, tarifi de olmadığı için Kur'an'da, bu durumda namazın Kur'an'da olmadığını söylemek gayet normal bir şey. Yani Kur'an'da olmadığını herhalde inkar eden yoktur. Sadece şöyle inkar ediyorlar. İşte salat namaz demektir. O halde Kur'an'da vardır. Hayır, ben namaz kelimesi yoktur diyorum. Yani salatı namaz diye tercüme edersen tabii ki oldurmuş olursun ama Kur'an'da namaz kelimesi yok. Artı namazın tarifi de yok. Bunu da hemen hemen herkes kabul edecektir. İşte bu durumda gelenekçiler ne diyor? Ha, o zaman sen hadisleri inkar mı ediyorsun diyor. Hadislere bakıyorsun. Hadislerde de namazın tarifi yok. Yani hadisleri inkar mı ediyorsun diyenlere işte sen Kur'an'ı inkar mı ediyorsun diye soruyorum. Yani Kur'an'da olmayan bir şeyi e, niye olmuş gibi kabul ediyorsun? İşte hadislerde güya işte demiş ki ben peygamberi böyle yapar gördüm. Siz de böyle yapın. İşte böyle yapar gördüm denen bir hadis varsa bunun öncelikle neyi gördüğünü tarif eden bir hadis yok. Artı e, gördüğünü iddia eden kişinin doğru söyleyip söylemediğini nereden bileceğiz? Yani bizim için geçerli bir kaynak
doğruluğunu e, doğruluğunu sorgulamamıza gerek kalmayan Allah'tan olduğuna kanaat getirdiğimiz ve bunun belgeleri e, olan kitap yani Kur'an varken gidip başka yerlerdeki söylenen sözlere mi inanacağız? Ve bu söylenen sözlerin doğru olup olmadığını nereden bileceğiz? Yani burada Kur'an her zaman delil e, getirin der. Yani bir delil olmadan bir şeylere inanmak e, ancak ona aldanmak olarak kabul edilir. Yani bir delil varsa ancak bir şeyler bir gerçektir. Yoksa gerçek değildir. Kur'an delili olduğu için Allah'tandır ve Allah'tan olduğu için de söylediği şeyler doğrudur. Bunun haricindeki sözlerin doğru olup olmadığını kesin teyit edemeyeceğinize göre yani geçmişe dönüp bunların kimin söylediğini bulmanız mümkün değil. Yani onu bırak yani bugün olan bir olayda bile kimin ne söylediğini teyit etmeniz mümkün değil. Ee, her yerden farklı haber çıktığını düşündüğünüzde yani o yüzden bir şeyleri bizzat kendiniz duymadığınız sürece bir şeyleri teyit etmeniz kesin olarak ben bunun gerçekleştiğini biliyorum diyemezsiniz. Kendiniz görmediniz ve duymadınızsa. Ancak birilerinin sözüyle yola çıkarsanız da onların sözüne güvenmek zorunda kalırsınız. Onların sözüne güvenmekte bu bir delil olmaz. Yani burada Kur'an varken başka yerlere bakmak doğru değil. O yüzden hangi kavram olursa olsun daima Kur'an'a bakmak gerekiyor. Kur'an bunu nasıl açıklıyor? Önemli olan bu. Ayrıca beyt kelimesini de açıkladığımız zaman, savm, siyam kelimesini de açıkladığımız zaman yani size birçok hatalar olduğunu, tercümelerde birçok hatalar olduğunu gösterdik. En son işte abdest olayı diye anlatılan şeyin ayetlerin ne kadar hatalı çevrildiğini gösterdik. Yani birçok Kur'an'da hatalı çeviri var ve bunu yapanlar da Arapça uzmanı dediğiniz insanlar. Mesela ben burada bu hatalı dediğim zaman işte yorumlara birileri yazıyor diyor ki sen Arapça biliyor musun? Bunlar Arapça uzmanın adamların çevirdiği şeyler diyorlar. Yani burada onlara cevabım zaten yorumlarda da cevap veriyorum. Ama burada da söyleyeyim. Bir şeylerin uzmanı olmak onu doğru bilmek, doğru anlamak anlamına gelmez. Uzmanlık, bir şeylerdeki uzmanlık size yardımcı olur. Evet, bir şeyleri anlamanıza yardımcı olur ama bu sizin doğruyu bulacağınız, kesin olarak doğruyu söyleyeceğiniz anlamına gelmez. Bu nedenle birilerinin profesör olması, ünvanlı olması, bir takım makamlarda bulunması, makamlara geliyor olması o insanların doğru söylediğini göstermez. Onlar ancak bir insan delil getiriyorsa, delillendirebiliyorsa söylediğini o zaman doğru olduğunu düşünürsünüz. Ünvanına bakarak onun doğru olduğunu kanaat getirmezsiniz. Bu yanlış bir yöntem. O yüzden doğruluk aradığınız zaman insanın söylediğine ve delillerine bakarsınız, ünvanına değil. Ki biz biliyoruz ki, yani bu kanalda da defalarca söyledik, ünvanlı insanların ne kadar yanlış şeyler söylediği. Mesela dünyanın küre olduğunu söyleyen ünvanlı bir sürü insan var. Yani bunlar e, düşünmekten mi acizler, bilgi yoksunu bunlar yok. Herhalde e, bizim gibi her türlü bilgiye ulaşma imkanları var. Fakat bilgi dediğin ana akımdan gelen bir sürü yanlış öğreti var. Yanlış öğretiler aynı bu salat konusunda da olduğu gibi namaz diye çevrildiği zaman insanlar bir şeyleri duyduklarında bunun doğru olduğunu düşünüyorlar araştırmadan. Doğru olduğunu düşündüğünüz zaman da bu sizi doğruya götürmez. Bunu araştırmanız lazım, teyit ettirmeniz lazım. Dünyanın küre olduğunu teyit etmeden dünyanın küre olduğuna inanmanız doğru bir davranış olmaz. Burada delil aramanız gerekir. Aynı şey e, benzeri şekilde
Aşılar konusunda da gördük. İşte Covid safsatası çıktığı zaman beyaz önlüklü profesör ünvanlı bazı insanların e, insanlara iğneyle zehir yapılmasına onay verdiklerini, hatta desteklediklerini ve teşvik ettiklerini gördük. Yani burada da demek ki ünvanlı insanların peşinden gitmek, onların söylediklerini araştırmadan doğru kabul etmek sizi gerçeğe ulaştırmıyor. Bunu defalarca tecrübe ettik, gördük. O nedenle gelip de burada bana sen Arapça uzmanı mısın, biliyor musun bilmem ne falan gibi şeylerle gelmeyin. E, Argümanlarla gelmeyin. Bunu defalarca zaten size bir anlamı olmadığını söyledim ve bu iddianızı da çürüttüm. Şimdi salat konusuna dönersek, yani namaz olarak anlaşıldığında gerçekten çok problemli ki biz ritüel olarak anlaşılmasının neden çok problem yarattığını şöyle özetleyebiliriz. Kur'an'ın gerçek mesajını örten bir durum. Yani bir ritüel olduğunu düşündüğünüzde bunun namazın, orucun, işte hacca gitmeyin falan bunları ön plana çıkarttığınız zaman, ki bunların hiçbirisi yok Kur'an'da. Ön plana çıkardığınızda arka planda gerçek mesaj kalıyor. Gerçek mesaj nedir? Kur'an'ın gerçek mesajı. Allah'tan başka ilah olmadığı, bu en temel mesaj bu. Yani dinin direği dediğin aslında Allah'tan başka ilah olmadığı. Ama dinin direği diye salat e, diye yutturmaya çalışıyorlar. Pardon, salat değil, namaz diye yutturmaya çalışıyorlar. Salatın anlamını birazdan açıklayacağız. Yani şimdi dinin asıl din dediğimiz şey de zaten bir sistem. Allah yani böyle işte ritüellerden oluşan bir din göndermemiş zaten. Bir sistem, bir yöntem göndermiş bize, bir doktrin göndermiş. Yani hayata bakış açısı şöyle bakmamız lazım diye göndermiş. Bu bizim Allah'tan başka ilah olmadığı bakış açısıyla her şeye bakmamız lazım. Artı Allah'ın bizden ne istediğini anlayarak onu yapmak istememiz. Yani Allah'ın bizden ne istediği işte namaz, oruç, hac değil. Allah'ın bizden istediği doğru insanlar olmak, temiz insanlar olmak, dürüst insanlar olmak, yalan söylememek, insanlara karşı ilişkilerinde iyi olmak, saygılı olmak, sevgili olmak, insanlarla e, ve Allah'la ilişkilerinde iyi bir bağ kurmak, her zaman temiz düşünmek, e, herhangi bir kötü düşünceden kendini arındırmak, insanlara karşı iyi davranmak, hayat boyunca da yani bütün maddi ilişkilerinde, manevi ilişkilerinde e, kendini insanların iyiliğine adamak, haksızlık yapmamak, ne bileyim, rüşvet almamak, adam kayırmamak, akraba kayırmamak, ne bileyim, suçlamamak, kibirlenmemek, kıskanmamak, dedikodusunu yapmamak, arkasından çekiştirmemek. Yani aklınıza gelecek her türlü kötü dediğimiz şeyi, davranışı, düşünceyi, yani bu cinsellikle ilgili de olabilir, e, insanlara zarar verecek, onları e, incitecek, fiziksel ya da manevi olarak incitecek şeylerden kaçınmak demek. İnsanlar arasında haksızlık oluşturacak şeylerden kaçınmak, daima hakkı gözetmek, doğruluğu gözetmek, yalan söylememek. Yalan söylememek demek yani işinde her zaman dürüst olmaya çalışmak. Zor olan bu, aslına bakarsanız birçok insan e, dürüst olmayı enayilik olarak görüyorlar. Yani bir tek enayi ben miyim? Herkes sahtekarlık yaparken ben niye doğru olayım diyor birçok insan. Bu işte ritüelleri din zanneden insanların düşüncesi. Yani burada Kur'an, Allah senden dürüst olmanı istiyor. Zor olan bu zaten. Yani dürüst olmak, insanların hep iyiliğine
düşünmek, iyiliği için gayret sarf etmek, hem kendin için hem çevren için iyilik düşünmek. Asıl zor olan etrafındaki insanlar kötüyse eğer onlara karşı davranışlarında sürekli iyi aramak zor olan bu. Yoksa işte 5 kere eğilip kalkmak değil zor olan. Yani bizde namaz yok dediğim zaman Kur'an'da adam diyor ki aa işte zorluklardan kaçmak için böyle söylüyorsun. Ne alakası var? Ben yıllarca namaz da kıldım. Oruç da tuttum. Yani zorluk olduğunu düşünsem zaten yapmazdım. Yani zorluk olduğunu düşünen adam zaten e, bir ay yapar ondan sonra bırakır en fazla. Ve yıllarca yapmış birisi olarak bana gelmiş adam diyor ki ha işte zorluklardan kaçmak için böyle diyorsun. Alakası yok. Burada zorluk dediğin şey dürüst, iyi insan olmaya çalış. Eğer etrafındakiler de hatta kötüyse bu çok daha zor. Etrafındaki insanlar iyiyse tabii ki iyi olmak e, o kadar da zor bir şey değil. Yani onlarla birlikte iyilik, barış içerisinde, selamet içerisinde yaşamak daha kolay olur. Ama etrafındaki insanların sürekli kötülüğü düşündüğü, kötülük yaptığı, e, bencil davrandığı, seni kimsenin umursamadığı, herkesi kendi cebini, kendi menfaatini düşündüğü bir ortamda iyi olmaya çalış bakalım. Başkalarını düşün. Bakalım bu nasıl kolay bir şey mi? Ama Allah'ın istediği bu yani. Yani Kur'an'a bakarsan, Kur'an senden iyi olmanı istiyor. İyi olmanı istiyor. İyi olmanı istiyor. Tekrar tekrar söyleyeyim. Anlaşılması, anlaşılması diye. Yani iyi olmak için gayret sarf etmeni, kendini arıtmanı hem düşüncelerinde hem davranışlarında arınmış bir insan gibi davranmanı istiyor. Bunun için de kitapla alakanın çok olması lazım. Yani siyam yapman lazım. E, Takvayı arttarabilmek için. E, ve ve salat konusu da burada önemli bir konu. Lafı çok fazla uzatmadan salat konusuna geçelim. Şimdi burada ekranda açtığım sayfa Kur'an X sayfası. Burada e, tabii İngilizce, Arapça olarak geçiyor ama şunu göstermek istiyorum. Salat e, kelimesinin köküne baktığımız zaman e, burada kaç tane Kur'an'daki kullanılması 99 kez Kur'an'da geçtiği söyleniyor ve 4 farklı formda geçtiği söyleniyor. Bunlardan bir tanesi müsalli, e, müsalli bir kere geçiyor, 3 kere müsallin geçiyor, 12 kere selli geçiyor, 83 kere de salat olarak geçiyor. E, Burada da ayetleri tek tek formlarıyla göstermiş. Buradan bakmayacağız. Biz gene açık Kur'an'a gidiyoruz. Açık Kur'an'da baktığımız zaman salat kelimesinin kökü vav, daha doğrusu sad lam vav olarak e, yazılmış kökü. Manası nedir diye baktığımızda işte hayvanın arka orta bölümü, kuyruğunun çıktığı yer, sırtlamak, desteklemek, uyluklamak, yakından takip etmek, arkasından yürümek, takip etmek. Şimdi kök kelimesinin anlamı bu. Yani burada görüyorsunuz hiç namaz işte kalkıp işte elini kulağını götürüp niyet ettim deyip ondan sonra elini bağlayıp okudum falan gibi böyle bir anlam kökünde yok zaten. Yani böyle bir şey zaten yok. Ama kelimenin kök anlamı öndeki atı takip eden arkadaki at ya da birbiriyle bağlantısını takipten çok yani birbiriyle bağlantısını korumak anlamında kullanılan bir kelime. E, bağlı kalmak, söylev, nutuk, hitabe, konuşma, dua, yağdır.
yakın, yalvarış, istirham gibi bir sürü başka anlamlarında yazmış ama burada en temelde en temeldeki manası bu. Yani öndeki atı takip eden arkadaki at için kullanılan bir yakınlaşma, bir bağlantı olarak e, kullanılan bir kelime. E, Kur'an da bunu zaten bu bağlamıyla kullanıyor. Yani namaz ifadesiyle yakından uzaktan alakası olmayan bir anlamı var. Yani ilk defa işte Bakara e, ikinci sure üçüncü ayette geçiyor. Ona geleceğiz tek tek, yani 99 kez geçtiği için birçok yerde, yani geçtiği için yani hepsini tek tek bakmak epey zaman alacak şey. O yüzden biraz e, bazılarını göstereceğiz, bazılarını göstermeyeceğiz. Yalnız burada da Kur'an-ı X'te de gösterdiğim gibi e, musallin, musallin, e, sala, e, ve salat şeklinde, yani iki farklı kullanımı var. İki farklı derken yani dört farklı ama temelde e, müsallin gibi burada yazıldığı gibi ya da salat, salat gibi yazıldığı gibi e, görüyorsunuz. Tabii ki bu iki farklı yazılışta genelde çevirilerde hemen hemen aynı şey, yani e, namaz olarak çeviriyorlar Kur'an'da. Fakat bunların farklarını falan hepsini anlatacağız sırayla tabii ki. Şimdi öncelikle e, neden salatın namaz olmadığını açıklayan bir ayete geçelim. Yani burada e, 33. sure 43. ayet, 33. sure 43. ayette şöyle bir ifade var. Allah ve melekleri sizi karanlıktan aydınlığa çıkartmak için size salat etmektedir. Yani burada Erhan Aktaş'ın çevirisinde salat diye bırakılmış. Fakat e, biliyorsunuz burada salat kelimesi namaz diye çevrildiği için bakıyorsunuz şeylere, e, bütün çevirilerde kimse namaz diye çevirmemiş. Allah Allah. Neden acaba? Çünkü burada Allah ve melekleri size nasıl size nasıl namaz kılabilir ki? Yani eğer bunu namaz diye çevirirseniz salatı, Allah ve meleklerinin namaz kıldığını, size namaz kıldığını söyleme kadar mantıksız bir çeviri olmaz tabii ki. Dolayısıyla kimse bu mantıksızlığı girmemek için farklı farklı şekillerde çevirmişler. Birisi demiş ki bayraktar sizi iyiliklerle kuşatır. Mehmet Okuyan demiş ki size salat destek veriyorum bu parantez içerisinde. Edip Yüksel demiş destekler. Ne bileyim Süleymaniye Vakfı demiş ki e, sürekli destek verir. E, Destek Ali Rıza sizi desteklemiş Mustafa İslamoğlu. Burada size acıyor, destek veriyor demiş Yaşar. Ali Bulaş demiş ki size dua etmektedir. Elmalı demiş ki üzerinize rahmet ve bereket indiren demiş. Vesaire. Yani Diyanet ne demiş? Bağışlanma, merhamet eden, size merhamet demiş. Yani görüyorsunuz herkes ayrı bir telden çalmış. Bunların hepsi bir Arapça uzun. E, Neyse. Burada tabii ki e, şeye bakalım. Şimdi ben salatın namaz olmadığını çok uzun yıllar önce keşfettim. Tabii ki bunda e, bazı şeylerin payı vardı. Özellikle Sam Garrett'ın payını teslim etmem lazım. Yani Sam Garrett'ı keşfettikten, onun
İngilizce Kur'an'ı okuduktan sonra e, salatın namaz olamayacağını anladım. Ama tabii ki onun her çevirisine katılıyorum demek ki. Mesela burada e, demiş ki performs the duty, duty for you. Duty demek yani görev demek. Yani Allah ve melekleri görevlerini yapıyorlar olarak çevirmiş. Bu benim tam olarak desteklediğim bir çeviri değil. Ama diğerlerine göre en azından biraz daha mantıklı bir çeviri yapmış olduğunu söylemek gerekir. Ve gördüğünüz gibi diğerleri hep e, rahmet, ne bileyim, destek vesaire gibi bir sürü anlam vermeye çalışmışlar. Burada yusalli olarak geçiyor. Onun da salli yani iki formdan bahsetmiştik. Bu e, salli formu. Şimdi tabii ki burada salat ne demek açıklayacağız birazdan ama yani burada önemli olan şu tekrardan söyleyeyim. Allah ve melekleri size namaz kılamazlar. Dolayısıyla burada demek ki başka bir anlam var. Yani düşünmeniz lazım. Biraz önce ne dedim? Dedim ki kökte e, kök anlamında neydi? Bir bağ kurmaya çalışan iki hattan bahsediyordum. Arada bir bağ, bağ kelimesi bağlı kalmak. Yani birbiriyle bağ kurmak olarak anlatmıştık. Yani burada e, bakarsanız Allah ve melekleri sizi karanlıktan aydınlığa çıkartmak için sizinle bağ kurmaktadır desem doğru bir tercüme olur mu? Bence olur. Allah ve melekleri sizi karanlıktan aydınlığa çıkartmak için sizinle bağ kurmaktadır. Niye bağ kurmaktadır? Sizi karanlıktan aydınlığa peki karanlıktan aydınlığa çıkartmak ne demek? Ee, burada bir yerde onu karanlıktan aydınlığa çıkartmak diye e, açık Kur'an'da araştırdığınız zaman arama sonucunda şunlar çıkıyor. Karanlıktan aydınlığa çıkartmak için 33-43 burada 57-9'da var. Karanlıktan aydınlığa çıkartmak için apaçık ayetler indiren, karanlıktan aydınlığa çıkartmak için e, Musa'ya karanlıktan aydınlığa çıkar delillerimizle göndermiştik. Tabii ki bunlar nedir? Deliller, ayetler, ayetlerimizi göndermiştik diye de tercüme edebilirsiniz. E, 65-11'de karanlıktan aydınlığa çıkartmak için Allah'ın apaçık ayetleri yani yine ayetleri atıf var. Karanlıktan aydınlığa çıkartmak için 257'de e, Allah inananların dostları onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Nasıl? Tabii ki Kur'an'la yol göstererek. Allah kurtuluş yollarına iletir. Karanlıktan aydınlığa çıkarır. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkaran Allah indirdiğimiz kitaptır. Sana iletmen için, yoluna iletmen için sana indirdiğimiz kitaptır. Karanlıkta aydınlığa çıkartmak için. Demek ki e, sürekli olarak aynı şeyden bahsediyor. Yani bir kitap indirilmesinden bahsediyor. Demek ki tekrar bu ayete dönersek yani karanlıktan aydınlığa çıkartmak nasıl oluyor bizi? Kur'an'ı indirerek, bize vahiy yol gösterici Kur'an'ı indirerek oluyor. Ve bu şekilde bizimle bağlantı kurmuş oluyor Allah. Allah ve melekleri bizimle bağlantıya geçiyorlar. Yani bir başka ayete bakalım. Bakalım burada da söylediğimiz anlamı oturacak mı? 9. sure 11. ayette eğer tövbe eder, salatı ikame eder ve zekatı yaparsa onlar artık dinde sizin kardeşlerinizdir
Şimdi buradaki önceki ayetine bakarsanız işte müşriklerden bahsediyor. Yani şu anki gelenekçilerin anlamıyla çevirirsen işte müşrikler tövbe edip namaz kılmaya başlar, işte zekat verirlerse artık sizin din kardeşiniz oluyor diye çeviriyorlar. Tümüyle yanlış bir çeviri. Ee, Salatı ikame etmek, tabii ki bu da farklı bir kavram, onu da e, daha sonra açıklarız. Ancak gelenekçinin tarifiyle e, namaza durmak gibi tarif ediliyor. Bağlantıyı bağlantıyı kurmak, bağlantıyı devam ettirmek, yani bir bağlantıya geçmek. Yani benim buradaki e, buradaki salatta verdiğim anlam, salata ikame dediği şey müşriklerle sizin bağlantıyı kurabilmeniz ve bu bağlantının sağlam temelleri oturuyor olması olarak çevirmemiz doğru çeviri bu. Daha sonra 107. surede e, Maun suresi, işte e, Kur'an'ı okuyanlar bilirler. E, Vay o e, namazlarından gaflette olanlar diye çevrilir. Bu surede işte o yetimi yitip kakar, miskini doyurmaya teşvik etmez, vay haline salat edenlerin, namaz kılanların, onlar namazlarından gaflettedir. Şimdi eğer bu yere eğilip kalkma şeklinde bir namazsa e, nasıl oluyor da yetimi yitip kalkmak, miskini doyurmakla namazın ne alakası var? E, Yani gösteriş yapanlar, yani sırf işte gelenekçilere sorsanız o işte onlar namaz kılınca işte gidip yetimi yoksulda doyurman gerekiyor. İyi de namazdan bir alakası yok ki. Yani yere eğilip kalkmanla bunun bir alakası yok. Burada asıl söylenen dini yalanlayan da tabii ki din de, yani bugün anladığımız bu ritüellerden oluşan bir din değil. Din dediğimiz Allah'ın sistemi, yolu, yordamı, size yol göstermesi, doktrini diye, yani çok kelime kullanabilirsiniz bununla ilgili. Bu Allah'ın gösterdiği yolu, yordamı yalanlayan, inkar edenleri görüyor musun, görmüyor musun? Onlar ne yapıyormuş? Yetim, buradaki yetim kelimesi de yani anası babası olmayan anlamında değil aslında. E, Yani biraz daha şey yapan, zor durumda olan insanı diyelim, itip kalkması, e, miskin dediği de fakir olan insanı doyurmaya teşvik etmemesi, e, vay haline salat edenlerin, yani bu ilişkilerde bu ilişkiyi kurup da, yani bu tür insanlarla bu tür ilişkiyi kurup da bu ilişkilerde gaflet içerisinde olanlar, bir bağ kurup bu insanlarla bu bağdan gaflet içerisinde olanlar, onlar onlara tabii gösterişte yanlış çevrim olabilir. Ona bakmam lazım. Sıradan yardımı bile esirgerler. Yani buradaki bağ, kurduğunuz bağ kimle? Başka bir insan grubuyla kurduğunuz bağdan bahsediyor. Salat kelimesi. Ee, Yine bir ilişkiden, ikili ilişkiden bahseden bir anlamı var. Bir başka ayete bakıyoruz. 4. sure 142'de. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa o onların planlarını boşa çıkarır. Onlar salatı ikame ettikleri zaman üşene üşene yaparlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Yani burada gelenekçilerin anladığı tarzda tercüme edersek münafıklar namaz kılıyorlar ama üşene üşene kalkıyorlar. İşte o işte 5 vakit namaz ne kadar zor falan, bu şeyler gelenekçilere namaz yok dediğin zaman bunu anlıyorlar. İşte o üşene üşene kalkıyor birisi. Çok zor, 5 kere 5 kere
inip kalkmak. O değil burada Kur'an'ın söylediği. Burada e, ilişkilerin kurdukları bağlarını o bağlarında üşene üşene yapmaları yani bağ kurmakta üşenmeleri, insanlarla bağ kurmakta, Allah'la bağ kurmakta, Allah'la bağ kurmakta ya da insanlarla bağ kurmakta ya da peygamberle bağ kurmakta. Yani burada karşılıklı bir ilişki var, bağ kurma olayı var. Burada bu tür bağ kurmakta üşenmeleri ve sadece gösteriş yani sanki bağ kuruyormuş gibi davranıp aslında o bağı kurmayanlar diye tercüme etmek anlamına bence daha iyi oturuyor. Bir başkasına bakalım Kıyamet suresinde. Fakat o ne onayladı ne de salla. Burada ikinci formu var. E, sal, salla, salatla aynı şey değil demiştik. Farklı bir formu. Fakat o ne onayladı ne de namaz kıldı eğer gelenekçinin tercümesiyle söylersen. Fakat yalanladı ve köstekledi değil aslında. E, tevbela bakalım bir saniye. Döndü evet. Döndü. Yani burada ona ne onayladı ne de bağ kurdu. 31. ayet. 32. ayette de tam tersi zaten. Tersi neydi? Yalanladı fakat yalanladı ve döndü. İşte bağ kurmanın tersi ne oluyor? Dönüp gitmek oluyor. Bağ kurmuyorsun. Yani burada aslında 75. sure 31 ile 32'de olay çok net bence ortaya çıkıyor. İlk de ne diyor? Onayladı. Fakat ne o onayladı ne de bağ kurdu. Yani Salah 32'de de diyor ki fakat yalanladı yani onaylamanın tersine yalanlamak, bağ kurmanın tersine dönüp gitmek. Bağ kurmamak. İşte, işte size Salah kelimesinin anlamı çok net. Bir başka şeye geçelim. Salat ve sabır diye ben arattırdığım zaman bununla ilgili birçok şey geliyor. Yani burada salat kelimesinin aynı zamanda hani burada da göstermiştim. e, isim formunda fakat soyut isim formunda. Yani şimdi namaz diye tarif ederseniz fiziksel bir şeyi tarif ettiği için bu soyut isim olmaz. Ama Kur'an'da ne diyor? Salat ve sabır ve salat ikisi bir arada geçen bir sürü ayet var. Sabır ve salat, sabır ve salat, sabır ve salat. Yani şeye sorsan gelenekçilere sabır ve namaz. İyi de birisi soyut, birisi somut. e, iki şeyi bir arada kullanmaz. Yani bu zaten dil bilgisine aykırı. Yani elma ile armut dersin, sevgiyle hüzün dersin mesela. Sevgiyle armut, hüzünden elma bir arada kullanılmaz. Yani soyut kelimeler bir arada kullanılır, somut kelimeler de bir arada kullanılır. Basit bir dil bilgisi. Sabırdan bahsediyorsa sabır bir soyut bir ifade. Yani sabrın tarifi var mı? Yok. Şu kadar sabredeceksin, 5 kere sabredeceksin, 3 kere vakitli sabredeceksin diye bir tarifi olmadığına göre demek ki salatın da herhangi bir tarifi bu şekilde fiziksel olarak somut olarak bir tarifi olmaması lazım. Çünkü birlikte kullanılıyor. Birlikte kullanılması birçok yerde birlikte kullanılıyor. Sabır ve salat. Bu da sabır ve salat birlikte kullanılıyorsa ikisinin aynı formda olması gerektiğini bize anlatıyor. Bu nedenle yani salat
ifadesi e, namaz olamaz. Somut bir şeyi ifade edemez. Devam edelim. 33. sure 56. ayette kuşkusuz Allah ve melekleri Nebi'ye salat ederler. Yani yine e, namaz diye çevirirsen burada destek destek diye çevirmişler tabii ki. Başka şey kelimeyi yani namaz olarak çevirdiklerinde uymuyor. Dolayısıyla başka bir şey uydurmak zorunda kalıyorlar. Kuşkusuz Allah ve melekleri Nebiyle bağlantıya geçerler. Bağlantıya geçerler. Allah ve melekleri Nebiyle bağlantıya geçerler. İman edenler siz de onunla bağlantıya geçin. Tam bir bağlılıkla selam edin demiş ama yanlış bir tercüme. Ve e, sel, ikisi de selam kökünden gelen kelime. Yani tam bir teslimiyetle e, teslim olun, itaat edin gibi tercüme etmekte fayda var. Yani siz de Nebi Allah ve melekleriyle e, Allah ve melekleri Nebi ile bağlantıya geçiyor. Siz de bağlantıya geçin diyor. Yani çok bağlantı olarak koyduğunuz zaman kelimeyi bence anlamı e, gayet e, oturan anlamına oturan bir şey. Buna bakmıştık zaten. Şimdi bir başka ayete bakıyoruz. 3. sure 39. ayette. O mihrapta salat ederken yani burada e, yusalli kelimesi daha önce göstermiştik. Yusalli kelimesi yusalli. Allah ve melekleri sizi karanlıktan aydınlığa çıkartmak için salat kelimesini destek, rahmet falan gibi çevirip burada aynı kelimeyi yusalli kelimesi geçiyor. Ama burada namaz diye çevirmişler. Yani bu tutarsızlık. E, Tutarsızlık niye? Çünkü gerçek anlamını veremedikleri için. Yani bu Arapça uzmanı olmanın demek ki hiçbir faydası yok. Eğer siz anlamını, bağlamını gözetmezseniz, e, tutup da işte bu kelime namaz olarak anlaşılıyor, atalarınızın dinine bakıp Kur'an anlamaya çalışırsanız anlayamazsınız. Dolayısıyla atalarınızın yanlış dinlerini bir kenara bırakıp Kur'an'a bakmanız lazım. O mihrapta bağlantı kurarken melekler, melekler diyor ki yani meleklerle bağlantı kuruyor demek ki. Yani çok basit bir e, daha önce de söyledik burada Allah ve meleklerinin bağlantı kurması. Yani bağlantı kurma dediğiniz zaman ikili bir ilişki bağ kurmak olarak anlaşıldığında tercüme yerine oturuyor görüyorsunuz. Bu Beyt ile ilgili videomuzda bunu açıklamıştık. Beyt'in bir bina ya da ev olmadığını, Kabe hiç olmadığını zaten söylemiştik. Beyt dediğimiz şey bir sistem, bir e, manevi bir yapı, fiziksel bir değil, bir sistem oluşturulması, İbrahim'in o sistemi kurması e, ve İbrahim'in makamı da makamdan kastedilenin bugünkü Türkçedeki kullanılan makam anlamında değil de bir onun e, Kur'an'daki şeyi şöhreti mi diyelim yani kutsal kitaplarda özellikle İbrahim'in ne kadar e, iyi bir insan olduğunun altının çizilmesi İbrahim'in şanı şöhreti diyelim. E, Burada kendinize bir salat yeri diye tercüme etmişler.
E, Musallen kelimesi de tabii ki e, burada farklı bir formda salat yeri diye tercüme etmişler. E, Burada İbrahim ve İbrahim'in şeyinde, şanında ve şöhretinde bir e, bağ kurarak, onunla bağ kurarak, onun yaptıklarını örnek alarak bir yer edinin olarak tercüme etmekte fayda var. Bir sonraki ayete bakalım. Yine beytle ilgili e, beytte açıklamıştık. Neydi? İbrahim sistemi kurduğu zaman niye bu sistemi kuruyor? Diyor ki Rabbimiz diyor insanlar bağlarını kurup onu sağlamlaştırsınlar diye. Bu sistem, bu din dediğimiz Allah'ın yoluyla bağlarını kurup bunu sağlamlaştırsınlar. İkame kelimesi. Ve insanlardan bir kısmının gönlünü ona nasıl yöneltirsin? Eğer arada bir bağ varsa gönlün ona yönelir. Yani bir bina varsa, Kabe varsa gönlün ona niye yönelsin? Gönlünün yönelmesi için bir bağ olması lazım. Bu bağı kurduğun zaman gönlün yönelir. Devam edelim. Taha suresi Musa'ya sesleniyor Allah. Ben seni seçtim. Öyleyse vahiy yollarını dinle. 13. ayet. 14. ayette diyor ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana kulluk et ve öğüdüm için salatı ikame et. Yani gene gelenekçilerin tarifiyle anlarsak Musa ile Allah Musa'yı çağırıyor. Ona ilk olarak diyor ki benden başka ilah yoktur. Hemen namaz kıl. Yani ya gelenekçilerin tarifiyle anlatırsak öğüdüm için namaz kıl. Çok mantıksız tabii ki böyle bir şey. Musa'nın da demesi lazım ki nasıl namaz kılayım yani? Tarifi nedir? Demesi lazım. Fakat öyle bir şey yok. Yani burada alakası yok tabii ki olayın. Ve öğüdüm için bağını kur. Bağ kur ve bu bağı güçlendir. Öğüdüm için. Niye? Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnızca bana kulluk et ve bu öğüdüm dediği, yani bu şeyi daha açalım ayeti. Yani bu zikrin, okey, zikrim olarak geçiyor. Yani zikri, yani Kur'an'ı, vahyi, e, vahiy tabii ki Allah'la bağ kurabilmek için vahiy gerekiyor. Vahiy için, zikir için e, aradaki bağı sağlamlaştır. Allah'la aranda bağı kur, bağı sağlamlaştır. Buradaki anlatılmak istenen bu. Bir başka ayet, 8. sure 35. ayet. Onların beytin yanındaki salatları. Bakın burada müşriklerden bahsediyor. Müşrikler de salat, namaz kılıyorlarmış. Eğer şey gibi anlarsak, gelenekçilerin tarifiyle. Ama bakıyorsunuz o dua olarak çevirmişler. Bak, şu bak. Birisi ibadet demiş. Öbürsü salat demiş. Aa, ibadet demiş. Yakarış demiş. İbadet demiş. Ne oldu? Hani namazdı. Niye müşrikler namaz kılamıyor mu? Müşriklerin beytin yanındaki salatları diyor. Namazları, eğer gelenekçilerin şeyiyle verdiği anlamdan çevirirsen beytin yanında namaz kılıyorlarmış. Nasıl kılıyorlarmış? Islık çalıp el çırpmak. El çırparak böyle bir namaz var mı? Bizim bildiğimiz namaz.
Lan bunun pek bir alakası yok. Çok ilginç. Okey. Demek ki bunun namazın bize iddia edilen namazların alakası yok. Ne gelenekçilerin söylediği namazla alakası var ne de Kur'an'da anlatılan salatla alakası var. Yani salat da burada bağ kurmak olarak çevirdiğiniz zaman ne oluyor? Onların beyt dediğimiz sistem yani şey değil Kabe değil. Sistemin yanında dediği yani sistemin bu sistem ile illa yanındaki sistemin yanında yani e, İbrahim'in kurduğu bu sistem, bu dinin yanında ne yapıyorlar? Islık çalıp el çırpmak demek, laubalilik yapmak demek. Yani bağ kurmak, sistemin sistem yanında bağ kurmak yerine insanlarla bağ kurmak, Allah'la bağ kurmak, Nebiyle bağ kurmak, bunlardan ziyade ne yapıyorlar? Islık çalıp el çırpıyorlar. Yani bu tabii ki ıslık çalıp el çırpma fiziksel olarak yine bir bundan bahsetmiyor ama hadi bunu öyle alalım. Yani bu bir laubalilik anlamına geliyor. Yani bu umursamamak. Umursamadıklarını gösteriyor. Demek ki onların bağ kurmaktan bağ kurmaktan ziyade umursamamak diye tabirleri, tavırları var. Öyleyse küfrünüzden dolayı azabı tadın demiş. İnkarınızdan dolayı. Yani bu inkar etmeyi gösteriyor. Yani bu bağ kurmaktan ziyade. Devam edelim. Kitaptan sana vahyolunan şeyi oku. Salatı ikame et. Salat fahşadan, münkerden alıkoyar. Okey. Bu da önemli bir ayet. E, Fahşa ne demek bakalım burada. İğrenç şeyler olarak çevrilmiş. Kökünde aşırıya kaçmak. Yani aşırı olan her şey diyelim. Yani illa da iğrenç olması gerekmiyor. Yani aşırıya kaçmak. Bu her türlü aşırıya kaçmayı e, içerir diyelim. Başka neydi? Münker. Münker hep kötülük olarak genelde çevriliyor Kur'an'da. Kökü hoşlanmamak, tanımamak, reddetmek, onaylamamak, tiksinti duymak, suçlamak falan diye geçiyor. Tabii buna yani her kelimeye dikkatlice bakmak lazım. Çünkü çok fazla hata var Kur'an'ın içerisindeki çevirilerde ama hadi bu şekilde kabul edelim. Kötülük ve aşırılıktan men eder. Ne eder? Eğer salat men eder. Yani namaz olsaydı sen beş kereyi günde beş kere eğilip kalkmakla nasıl iğrençliklerden ve kötülüklerden, aşırılıklardan kurtulabilirsin? Yani salatı yani namaz kılarak yine aşırılıklardan ve kötülüklerden nasıl kurtulabilirsin? Nasıl alıkoyacak yani beş kere, günde beş kere bunu yapmak? Yani mümkün değil. Dolayısıyla onu kastetmediği de çok bariz ortada. Yani burada ikili ilişkilerden bahsediyor. İkili ilişki derken Allah'la ilişkin, kitaptan sana vahyolunan şeyi oku. Söylüyor zaten yani. Nedir ikili ilişki? Kitaptan sana vahyolunanı okumak Allah'la olan ilişkini arttırıyor. Kitaptan sana vahyolunanı okuduğun zaman Allah'la ilişkini sağlamlaştırmış oluyorsun. Ve böylece ne oluyor? Eğer kitabı okursan, kitapta çünkü sana her zaman iyi insan olmanı söylüyor. Ve bu durumda ne oluyor? Aşırılıklardan uzak kalıyorsun ve kötülüklerden uzak kalıyorsun. Çünkü sürekli Allah'la haşır neşir
durumdasın. Allah'ın varlığından haberdarsın. Allah'ın söylediklerinden, öğütünden haberdarsın. Uzak değilsin. Yani sürekli Allah'ın öğütlerini okuyorsun. Sana sürekli iyi ol diyor, doğru ol diyor. Yalan söyleme diyor, çalıp çekme diyor, rüşvet verme diyor. Ne bileyim onu bunu ezmeye çalışma diyor. Kimseye zarar verme diyor. Kimseyi incitme diyor. Yani fiziksel olarak zarar verme diyor. Ne bileyim öldürme diyor. Her türlü kötülükten uzak dur diyor sana. Sürekli vahiy sürekli aşırı neşirsen, eğer sürekli okuyorsan, sürekli bu öğütleri alıyorsan, bilerek ve isteyerek tabii ki, sana zorlan birisi okutmuyorsa tabii ki, bu durumda Allah'la bağın güçlü demektir. Eğer bu bağın güçlüyse demek ki fahşadan ve münkerden alıkoyacak. Yani çünkü e, kafan sürekli doğru yapmak için kendini e, eğitmişsin. Doğruya yönelmek için. Doğru olması gerektiğini inanmışsın. Her şeyin doğru olması gerektiği için gayret sarf etmen gerektiğine ikna olmuşsun. Ve bu durumda ancak fahşadan da münkerden alıkoyabilirsin kendini. Eğer Allah'ı unutursan, Allah'ın varlığını unutursan, Allah'ın sana çok yakın olduğunu, hemen gök kubbede olduğunu unutursan, yani sana birileri işte güneş merkezli modeli yutturup, işte sonsuz uzay, Allah nerede diye e, sana yutturmaya çalışırsa, tabii ki Allah'tan uzak kalırsın. Ama Kur'an'ı okur ve Kur'an'ı anlarsan ve onun emirlerini, öğütlerini anlarsan Allah'la yakınlaşırsın. Bu durumda da kötülüklerden uzak olursun. Çünkü Allah'la her an bağın olduğu için, onun seninle sürekli birlikte olduğunu e, bildiğin için, seni gördüğünü bildiğin için tabii ki kötülüklerden uzak durursun diyelim. Ve Sam Gerrits'in işte bundan 9 sene önce yayınlanan salatla ilgili e, videosunu göstereyim. Yani salatın namaz olmadığını 9 sene önce zaten e, keşfettim. Fakat şu ana kadar tabii ki bir video yapma fırsatım olmadı. O yüzden şu an bu fırsatı değerlendirip e, Kur'an'daki kavramlar serisine devam edip size bildiklerimi anlatmak istiyorum. Ve bunun salat kelimesi dediğim gibi yani çok 99 kez geçmişti. Yani başka birçok e, ayete daha bakacağız. Şu an için burada bırakalım. Sonra tekrar devam ediyoruz.